Varyant'ın ikinci sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Aga işimiz gücümüz yokmuş gibi bir de ikinci sezona başladık. Birinci sezonu hayırlısıyla bitirdik. Kaç bölüm yaptık yönetmenim birinci sezonda? Adam bilmiyor ki, o kadar konudan uzak, umurunda değil hiçbir şey. Sevgili yönetmenimiz, Ağrılı yönetmenimiz yine hiçbir şeyi bilmiyor. Ama olsun, sıkıntı yok. Arka tarafta bu akşam 3 kişi var. Olsun, çok güzel kardeşlerim var. Seni tanıyor mu, ismini bilmiyorum. Ebu'muz burada. Sevgili Ebu, kendisi Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır değil mi? Ya oğlum ya ne alakası var ya? Arkadaşım bir dakika, bu konuyu tartışmak istiyorum. Aşağıda da tanıştım. Bizim Yunus, yer yönetmen arkadaşımız. Yunus da Urfalı. O da Siverekli. Urfa Siverek. Şimdi Urfa ile Siverek arasında ne fark var, anlatır mısın? Kanka Urfa ile Siverek arasında, Siverek eskiden bir ilmiş. Sonradan şu an Urfa'ya bağlı bir ilçe şu oldu. an olabilir, biz kabul etmiyoruz. Neyi kabul ediyorsun? Sen kimsin lan? Meselesine biliyor musun? Eskiden Diyarbakır'a bağlıymış. Hı. Ben anlatayım. Tamam. Bunlar birisi isot üstünde kavga etmişler. İsot Abi ben Azıcı'yı daha çok seviyorum. Gerçekten mi? Demiş, Bu ben daha rivayet çok mi bu? seviyorum. Hayır, gerçek kanka. Gerçek olamaz. Bu kadar cahillik olamaz ya. Çünkü Siverekli arkadaşlar, mesela bizim Yunus Siverekli, yani Urfalı. Urfa'nın Siverek ilçesinden. Ama gayet kendini asimile etmiş. Yine Ebu, sen de öylesin kardeşim ama. Bu arkada bir arkadaşımız var. Çok enteresan bir tipleme olsa. Keşke seni bir dahakine konuk alacağım kanka. Sen Konyalısın değil mi? Evet, Konya'da. Harika, mükemmel. Evet, hiçbir işimiz yokmuş gibi Varyant'ın ikinci sezonuna başlıyoruz. Bu akşam çok sağlam bir konuğum var. Bizimle birlikte Vera TV'de yeni bir arkadaşımız başlayacak. Yeni programlar yapacağız. Zaten kendisi halihazırda hala aktif olarak program yapan bir arkadaşımız. Enteresan bir arkadaş. Ailesi nasıl yetiştirir bilmiyorum. Böyle bir efendilik, böyle bir Türkçe düzgünlüğü Afyon'da yaşıyoruz ama göremedik hala çok fazla. Türkçesi net olan bir adam. Yasin bizimle olacak. Birazdan görüşürüz. Hoşçakalın. Varyant'ın bu bölümünde konuğumuz Yasin Ordu. Ordu için bir alkış. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi ne güzel konuşuyorsun. Abi şu şey konuşsa ben şey oluyorum ya. Tiko. Evet kardeşim, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk demesi bile çok tatlı bence. Sana yürümek ister, neyse. Bu konuyu Aman. buradayız sonra konuşacağız. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle Vera TV ekibine hoş geldin kardeşim. Çok güzel programlar yapıyorsun zaten sen kendi YouTube kanalında. Çok sağlam, bilgilendirici program yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Ben çok anlamadım. Senin açıklaman gerekiyor çünkü böyle şeyleri artık. Vera TV adına da bir şeyler yapacaksın. Zorla ikna ettik. Çünkü para vermiyoruz. Bir maaşın yok. Ama olsun. Yine de burada olduğun için çok mutluyum dostum. Ne yapacaksın bize Vera TV'de? Biraz böyle çok kısa. Ya başlangıçta kanalı hangi formatta hazırlayıp neden açtığıma getireyim. Ondan sonra neden maaş almadan devam ettiğimizle bağlayıp öyle toparlayalım. Ben başlangıçta kendi YouTube kanalımı açmamdaki neden tamamıyla maddi bir kazanç sağlamak değildi. Kendi düşüncemdir, şeydir, bir öngörüm var. Nasıl ki hani Osmanlı sanayi devrimini kaçırıp yeni bir çağın başlangıcını kaçırdı ya. Bilirim ben o dönemleri. Bence Soğuk Savaş döneminden beridir devam eden uzay çalışmaları da yeni bir çağın başlangıcı. En azından bu yolda çabalayıp insanları bu tarz konulara ilgi olanaklarını sağlayıp bir şekilde dağın üzerinden bir kartopu yuvarlayıp çağ olmasını sağlamaya çalışıyorum. Vera TV'de de aynı şekilde daha fazla insan kitlesine ulaşabilmek adına bu şekilde bir karşılıklı yapım içerisine girmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir alkış ya. Anlattığından bir şey anladınız mı? Bizim kitlemiz seni anlamaz. Olduğu kadar. Ya anlamayabilirsiniz şu anki durumda ama aramızda anlayan arkadaşlarımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu anda Siverek'te arkadaşımız Ebu konuya çok hakim. Değil mi Ebu? Aynen. Zannetmiyorum. Kanka şimdi öncelikle gerçekten şeye nasıl başladın? Yani sen çocukluktan beri bir merak mıydı bu araştırma mevzuları, yoksa işte mesela bu kadar güzel Türkçeyi bir Afyonlu olarak nasıl konuşuyorsun? Şimdi Afyonlara şey olsun diye söylemem. Bence çok güzel, böyle sempatik bir Türkçeleri var şive olarak. Kişiden kişiye değişir bu algı. Bendeki algısı bu. Ama sen nasıl bu kadar iyi Türkçeyi yanlışlıkla konuşabiliyorsun acaba? Aman aman öyle kusursuz bir Türkçem yok. Ama etkisi biraz da dışarıda büyümenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü babam kimyager. Muğla'daydık. Oradan Çanakkale'ye geçtik. Hiç Afyonkarahisar'da yaşamadık. Bunun etkisi fazla herhalde. Hani çevreyle alakalı biraz da. Afyon'da kalsaydım Türkçem biraz daha şivesel olurdu. Ama kanka sen şu anda da zaten Afyon'da yaşıyorsun. Ailen de bu tarafta mı şu an ailen? Yok, ailem Çanakkale'de. Çanakkale'deler.
Ha, okey. Sen biraz daha böyle Dışarıda kendini oldun. asimile ettin. Biraz Aynen daha böyle. öyle. Peki kanka okuyarak mı bu kadar bilgilendin yoksa hala araştırma Ya şey ama- sürekli araştırıyor musun mesela bir şey araştırırken işte uzay bilimleriyle alakalı bir şeyler falan yapmışsın. Sence gerçekten uzaylılar var mı? Ya bence var konunun... Bence ben var. Ben uzaylıyım bence. Uzaylı, Ebu uzaylı. zaten uzaylı. Bir kere tüm Siverekliler. Neyse. Siverek uzayda zaten. Konuyu şöyle bağlayayım. Bundan sonra Vera TV'de yapacağımız yayınlarda bilimsel açıdan olabilirliğini kanıtlayıcı işte mesela Sümer tabletlerinde Anunnaki denen bir kavram var. Uzaylıların olabileceğiyle alakalı antik medeniyetlerle alakalı araştırmalar var. Hani kesin %100 vardır denilemez ama belki inandırılabilirliği yüksek açıdan değerlendirilebilir diyebiliriz. Ne dedi lan? Ya iki sallanır var işte bir şeyler söylüyor. bir şey söyleyeceğim. Bu Sümerler neyi bulmuştu lan? Yazımı. Ay, yazıyı buldular değil mi? Lidyalılar parayı buldu oğlum. Tabii canım. Burada şey var. Tarih bilimcisi bir şeysi. Okulda okuduğum bölümle alakası yok. Bu tamamıyla hobiyle Evet. alakalı. Psikoloji bölümündeyim Ben de- normalde. Ben manyak olurum ya ben bunları araştırırken. Yani şimdi mesela hani haşa yeri geliyor insan Allah'ın varlığını yolunu şeyini sorgulamaya başlıyor. O bile içinden çıkılmaz bir hal alıyor yani. Ateist misin? Değilim. Deist. Değilim. İbne falan. Ya ama şöyle hani bu zamana kadar illaki siz de denk gelmişsinizdir. İnsanlar İbne'ye geldik. İbne'ye İbne'ye- çok İbne'ye denk gel mesela ağrırlar. ya şöyle bir şey var. Ya bu zamana kadar belli bir toplumda insanlar farklı şeylerle ön plana çıkmaya çalışır. Kimisi işte deistim, agnostiyim şeklinde hani diniyle ön plana çıkmaya çalışır. Kimisi başkasını ezerek, kimisi mesela senin gibi farklı şekilde hani rap müzik yapmaya çalışarak Başka bir şey çıkacak zannettim işin içinden. yani yaparak veya bu şekilde yayınlar yaparak farklı şekillerde ön plana çıkmaya çalışıyor. Benimki de biraz daha hani bu tarz alışılagelmişliğin dışındaki konuları araştırmak oldu. Yani aman aman çok bilgiliyim gibi bir iddiam da yok. Sadece hoşuma gidiyor okurken değil. Bir kitaptan mı araştırıyorsun sürekli yoksa kitap okumakla alakası var mı bu işin? Ya kitap okumakla da var, çeşitli belgeselleri takip etmekle de var. Hani biraz kendi yorumunu kattığında zaten hani bilimsellikten uzaklaşıyorsun. Uzaylılarla bilimi de bağlamak biraz gene saçma ama bir şekilde götürüyorsun. Uzaylılar var diye sormuş muydun? Yakın. Var mı diye sormuş muydum sana? Sordum. Sen ne dedin? İleriki yapacağımız yayınlarda Anlatacağım dedin. anlatılabilir Ay dedim. ben şunu şu an merak ediyorum. Sence uzaylılar var mı yok mu abi? Bence var. Ama bunu şöyle bağlayabilirim. Mesela şu anda maymunlar. Hani hayvanat bahçesindeki maymunlar insan gibi davranırsa eğer ki bizim bir ilgimizi çeker. Bunlar ne yapıyor diyerekten bir şey yaparız. Müdahalede bulunur. Eğer ki uzaylı denen bir şey de varsa bizim şu anki gelişmişlik seviyemize bakıyorlar. Öngörü tabii bu şekilde de olmayabilir. Ben tamamen yorum yapıyorum şu anda. Eğer ki bizim belirli bir gelişmişlik seviyesine gelmemizi bekliyorlarsa müdahale ederler. Belirli bir medeniyetin kalkışmışlığını bekliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü biz hala da kendimizi yiyoruz. Savaşlar ve benzeri kavramlar var. Hani tek bir dünya devleti olsa, tek bir insan ırkı olsa, bu tarz ütopik bir şey olsa bir medeni olarak gelişmişlik seviyesine ermiş olacağız. Bu şekilde de bir hani dokunuş, temas bir şey. Bak medeniyet dedin de şu an bize çok uzak. Yani şuradaki kadroyu düşünüyorum. Kanka sen nereliydin? Aha Adıyaman. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Pardon. Pardon. Sen kesersin arkadaşlar. Yani şimdi medeniyet dedin ya kanka bunun geçmişteki medeniyetlerle şu anki medeniyetler arasında geçmişteki siktir et amına. Bu nasıl bir konu ya? Yani senin araştıracağın şeyler kanka bana anlattığın şeyler şu anda ben Uçuk. %20'sini falan anca anladım. Çünkü hiç ilgi alanım değil. Tamam ben de bazı şeyleri araştırmayı severim ya da işte açıp bir şeyler izlediğim var. Kolay kolay çok belgesel izleyen bir adam değilim. Çünkü hayvanlarla iç içe bulunduğum için. Ağrı Alican olsun efendim ne bileyim işte yönetmenimiz Yunus olsun. İşte ne bileyim editörümüz Umut Bey olsun. Düşünüyor o derece ama neyse konuyu bağlayacağım. Yapacağın iş bence bizim lokasyon olarak Afyon bölgesi için bence çok güzel olacak. Ben çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani şimdi ilerleyen dönemlerdeki planların içerisinde bu program dışında başka şeyler yapmayı planlıyor musun? Hayır. Sağ ol. Sadece burayla anlaştık. Ama psikoloji okuyorsun bu Evet. arada. Hı hı. Psikoloji okuyorsun. O senin bu işlerini etkiliyor mu? Hayır. Yani bu hobi olarak değerlendirdiğim için akademik anlamdaki ilerleyişim farklı. Hobi olarak değerlendirdiğim şey farklı. Hani ben bunu yaparken zevk aldığımdan dolayı ilgisi olmayan insanlar mesela bizim kitlemizde bu tarz konulara ilgisi olan insan az dedin. Hani önemli olan zaten ilgisi olmayan insanların ilgisini sağlamaya çalışmak. Neden? Çünkü zaten ilgisi olan insanlar tepedeki insanları izlemeye devam ediyor. Önemli olan ilgisi olmayan insanları kazanabilmek. Bir dakika. Konyalı'ya sormak istiyorum.
Kanka ne anladın? Şu ana kadar. Arkadaşlar. İlgisi olan herkesi kazanır zaten diyor. Başka? Önemli olan ilgisizi kazanmak diyor. Doğru söylüyor. Kesinlikle. Katılıyorum. Kanka senin çok güzel bir mizacın var bence. Seviyorum seni Konyalı. Ben de sev- Programa geldiğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Son bir soru daha soracağım. Ondan sonra programı bitireceğim. Seni de çok tutmayacağım. İnsanlar maymundan gelme mi? Evrim teorisi sence gerçek mi kanka? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya konunun uzmanı daha iyi bir cevap verebilir belki ama yani Ama bunu- sen araştırmışsındır yani bu konuyu. ya bu tarz bir konuda yaklaşım çok önemli. Hani dini açıdan değerlendirdiğinde mesela ilk başta insanların şöyle bir algısı oluşuyor. Hani insanlar maymundan gelemez. Hani bu çok absürt. Ama karşı çıkan herhangi bir durum yok. Bu konuda hani merakı olanlar Caner Taslaman var, felsefeci profesör. Onun İslam'ın evrime karşı olmadığı ile alakalı iddiaları var. Hani bakabilirler. Makro evrimi tam anlamıyla gözlemleyememiş olabiliriz ama mikro evrim kesin var. Makro evrimin varlığı da şu anda hani yok şeklinde tartışmak biraz abes kaçıyor. Kendi görüşlerimi çok fazla katıyorum burada. Ben evrim teorisini destekliyorum demeyeyim de inanç da farklı bir konu bu noktada ama kabul ediyorum diyeyim. Hani bana doğruluk payı fazla geliyor diyeyim. Bu şekilde cevaplandırayım. Abi harika ya. Yani senin kadar çok şey bilmek isterdim. En azından ya çok araştırmacı bir adam değilim. Ama sen öylesin kardeşim. Bence bize de çok şey öğreteceksin programlarında. Biz senin sayende çok şey öğreneceğimize inanıyorum. Umut yine böyle bir. Ona göre her şey Tamam. tamam mı? Kardeşim gerçekten katıldığın için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Siz de aynı Umarım şekilde. programın çok güzel olur. Bize de çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sana bakasım gelince aklıma direkt o geliyor Umut. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal kardeşim. Siz Kendine de çok iyi bak. kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Enteresan bir arkadaştı gördüğünüz gibi. Çok fazla bilinçli olduğunu düşünüyorum. Ve yaşı da küçük sevgili Yasin'in. Sanırım bildiğim kadarıyla 20 yaşında kendisi. Ve araştırmış, araştırıyor. Bence yeni nesile, Z kuşağına bu tarz arkadaşlar lazım. Zaten ülkede görürsünüz çok yakında Z kuşağı kurtaracak. Ben buna inanıyorum. Sen inanıyor musun Umut? Hayır biliyorum. Ya bu her şey hayır. Aynı Konyalı'yı abi lütfen ya bir şey olsa da biri Konyalı'yı çekse şuradan ya. Gerçekten masanın üstüne oturuşuna bakar mısın? Gelsin yanına. Abi Medine dilendi. Gelsene kanka. Gel tanışalım. Gerçekten. Sevgili Konyalı. Eğil. Evet. Dostum. Kanka sen bir harikasın ya. Sen de öylesin. Çok orijinal bir suratı yok mu arkadaşlar? Saç şekli. Biraz yağlı galiba. Yağlı mı bu jöle mi? Yağlı. Yağlı mı? Biraz yağlı. Sakallar, gözler ve gözlükler. Ve özellikle burun. Harikasın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Ne? Bir... Kardeşi ölçeği diye bir şey var. Adamın biri 1900 böyle 50'lerde 60'larda uydurmuş. İşte demiş ki ne kadar enerji üretirseniz o kadar gelişmiş bir medeniyetsiniz diyor. Tip 1, tip 2, tip 3 diye medeniyetlere ayırmış. Bizi şu anda tip 0.8'siniz falan demiş. Ayrıca o kadarlık bir medeniyet gelişmiş. Bir de konsantrasyon olmasın. Ya ben bir şey söyleyeyim ya. Sırtını o adama dönük sen nasıl gördün, nasıl odaklandın, aklına nasıl şema çizdin de Tip 2 tip 1 bir medeniyet olabilmek için demiş, bütün dünyanın ne kadar enerjisi varsa kullanabilirsin diyor. Tip 2 bir medeniyet olabilmek için diyor, bütün güneşin enerjisini kullanacaksın diyor. Şu güneş ya, güneşin her tarafını panellerle kaplayalım, bütün güneşin enerjisini alalım diyor. Bununla neler yapılabilir diyerekten teoriler falan filan da var. Bir mesela atıyorum Mars'ı terraformlaştırma yani dünyalaştırma falan filan yapılır. Bunlar tabii çok uçuk şeyler de olabilir diyorlar. Tip 3 medeniyette ise şey diyor. Artık sen galaksinin tamamındaki enerji kaynaklarının hepsini kullanabiliyorsun. 2 hours later. Tip 4, tip 5'i falan da oluşturuyor. Paralel evrenlerdeki güneşleri falan da kullanabilirsin diyor. Artık Allah modundasın gibisinden bir şey oluyor. Yani, semavi bir şekilde konuşması biraz garip oldu ama hani o tanrı algısının o şekilde olup sonrasında yeni bir deney olarak insanlığın oluşup bir dünyada hani insan simülasyonu tarzı bir şey oluşturup tekrardan baştan aynı şeyleri oluşturmuş gibi 2000 years later. Nibiru gezegeni yaklaştığında dünyaya temasa geçip 3600 yılda bir yani bir şarda bir geçerken uğrayıp insanlara yardım ettiği rivayet ediliyor. Ben boşuna anlatıyorum herhalde.
Yani bu şekilde değil. Dinliyorum kanka ben. Ha, Gözümün iyi tamam. önünde. Bu Sümer tabletlerindeki